Yolunuz Bursa'ya düştüğünde Uludağ'ı karşınıza alın ve geçmişin naif fısıltılarının bugünün yankısıyla buluştuğu, yüzyılların içinde büyümüş, eskimiş ama eskimeyen bir masalı dinleyeceğiniz, her taşında 7 asırlık hatıranın saklı olduğu, kökleri Osmanlı'nın ilk devirlerine dayanan, zamanın nazikçe durakladığı 700 yıllık bir köy. Cumalıkızık. Tarihin derinliklerinden süzülen, Bursa'nın eteklerinde, Uludağ'ın gölgesinde saklı bir hazine, Bursa'nın merkezine yaklaşık 15, Yıldırım ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta olan Cumalıkızık'ın sokakları yerli ve Arap turistlerle dolsa da bugünlerde 1000'in üzerinde insan yaşamakta. Cumalıkızık yalnızca bir köy değil, bir zaman tüneli. Adımınızı o taş döşeli daracık sokaklarına attığınızda Osmanlı'nın ilk demlerine şahitlik edersiniz. Osman Gazi'nin Bursa fethi için görevlendirdiği, Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Kızıklar, buralarda yurt tutmuş ve 7 köy kurmuş. Bu köylerin arasında 9'unu tek koruyabilen Cumalıkızık, önceleri ilk caminin buraya yapılmasından dolayı Cami Kızık diye anılmış, sonraları cuma namazı için gelenler buraya Cumalıkızık ismini vermiş. Bu köy, tarihi evleri, taş örülü dar sokakları ve asırlık altyapısıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girerek uluslararası çapta ün kazanmış bir sit alanı. Adımlarınız bu köyde yankılanırken, her taşın, her ağacın, her sokağın, bugün hala ayakta olan her cumbalı, ahşap evin size anlatacak bir hikayesi var. Birçok evin taşları ve ahşabı 700 yıl önce yerleştirildi. Üzerlerinde hala o günlerin parmak izlerini taşıyan yaklaşık 270 ev var, 133 ev tescillenmiş ve restore edilmiş. Bir çocuğun kahkahasını ya da bir türküyü duyabileceğiniz 180'den fazla hanenin bacası hala tütüyor. 2 tokmaklı ahşap kapılar incelikli işçiliğiyle sizi içeri davet eder. Bir zamanlar sevinçle açılmış, kederle kapanmış bu kapıların ardında belki dumanı tüten bir çaydanlık size bu köyün geçmişten bugüne taşınan sıcaklığını hissettirir. Evlerin pencerelerinden süzülen ışıkları takip ettiğinizde ise yassı taşlarla örülmüş, daracık sokaklarda yüzyıllar önce yaşamış insanların izlerine eşlik eden bir nehir akıntısı sesi duyacaksınız. Uludağ'ın yemyeşil ormanlarından gelen su büyük önem arz ediyor. Kullanılan bu suyun kalanı ise hem doğal bir klima olsun hem de Osmanlı'nın ilk devirlerine, bu köyün doğduğu günlere bir çığırtkan olsun diye köyü boydan boya dolaşıyor. Taş döşeli yollardan anılara basarak ilerlediğinizde sizi dünyanın en dar 2. aralığı karşılayacak. Bir kişinin zorlukla geçebildiği bu aralık. İlk görüşte fark edilmeyen bu aralık, Yunan işgali sırasında askerlerinden kaçan köylüler için kurtuluş yolu olmuş. Pencerelerden dışarı süzülen lezzetli yemek kokularını geçerek köy meydanına ulaştığınızda köye isim verilmesinde en önemli etken olan cami sizleri karşılayacak. Yapımı köyün kuruluş dönemlerine kadar uzanan yapı inşa edilirken yarısı medrese olarak düşünülmüş.
Zamanla ortadaki duvar yıkılarak medrese kısmı kaldırılmış olmasından dolayı 2 adet mihraba sahip olmasının yanı sıra ahşap işlemeleri tarihi minberiyle dikkat çekmekte. Meydandaki asırlık çınar ağaçları köyün kalbi gibidir. Gölgesinde kimi zaman kahkahalar yükselir, kimi zaman derin bir sessizlik çöker. Nice kuşakların oyunlarına, sohbetlerine, sevinçlerine ve hüzünlerine tanıklık eden çınarlardan birine sırtınızı yasladığınızda köklerden göklere uzanan bir köprü kurabilirsiniz. Size köy kahvesinden seslenen ihtiyarların derin muhabbetlerine eşlik ederken, burnunuza gelen tazecik ekmek kokusuyla muhabbetiniz bölündüğünde, ara verip köylülerin el emeklerini sergilediği, dantelden ahşaba, reçelden bala, sebzeden meyveye kadar birçok ürünü bulabileceğiniz meydanı gezerken, sabahın erken saatlerinde başlayan günü yıldızların altında sona erdiren kadınların sessiz çalışkanlığını unutmayın. Atılan her adımın geçmişe atıldığı, her köşesi tarihin izlerini ve kokusunu taşıyan, asırlık dar sokaklarında köyün derinlerden gelen bir ses size şöyle diyecek: Osmanlı burada hala yaşıyor. En kısa zamanda rotanızı Bursa'ya çevirinin ve bu köyü ziyaret edin.